Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle iki ipimiz var. Bunun ikisini birleştirerek harika bir model başlayacağız. Önce şişlerimi göstereyim. Şöyle 4 numara şiş kullanacağım modeli çıkartırken. İplerim şu moher. Şöyle bakın, çok ince. Bunu 2 kat kullanacağım. Bu da simli pullu bir ip. İkisini birleştirerek güzel, kolay, çabuk ilerleyen bir model başlayacağız. Hep birlikte başlayalım. İpimi şöyle birini içinden çıkarttım, bir katını. Şöyle bakın, içinden çıkarttım. Bir katı da dışından alarak 2 katı birleştirdim. Diğer ipimi de aldım. Bunu da ekledim bunların yanına. Şöyle toplamda 3 kat çalışacağım. Bu 3 katı birleştirdim ve modelimi kurmaya başlıyorum. İplerimi şöyle kenara alayım. Hemen şöyle ilmeklerimizi çıkartarak başlayalım. İki şişle başlayacağım. Çünkü bu modelde üstte açılma olunca altta çekme olmasın. Şu şekilde 2 şişime ipimi doladım. Şöyle biraz daha alayım. Bu modelde ilmek sayısına gelince 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Her model 2 ilmekten oluşuyor. 2 ilmek de kenar ilmeği olarak ekleyeceğiz. 2 şişin üzerine böyle ilmeklerimizi çıkartarak hazırlayalım. Daha sonra da modelimizi kurmaya başlayacağız. Evet, şu şekilde devam ediyorum. Şişime 14 ilmek aldım. İlmeklerimi tamamladıktan sonra şöyle şişimin birini çıkarttım. Diğerinde kaldı bakın. Örgümüzün arka yüzünden başlayacağız. Birinci sıra arka yüzündeyim. Zaten örgümüzün de arka yüzü bakın ilmeklerimizin. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şu şekilde. Daha sonra bir ilmek ters, bir ilmek artırma yaptım. Birinci sıra arka yüzündeyim. Bir ilmek ters, bir ilmek artırma yapalım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını bu şekilde örelim. Ters örüyoruz ama aralarda birer tane artırma yaparak. Evet, şöyle. Son ilmeğimi de ters ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıra ön yüzüne geçtik. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor zaten. Arka yüzünde yapacağımız işlem ters öreceğiz. Aralarda artırma yapacağız. Şimdi ikinci sıra ön yüzüne geçince kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu artırma yaptığım ilmeği bıraktım. Ördüğüm ilmeği aldım. Artırma yaptığım ilmeği bıraktım. Ördüğüm ilmeği aldım sağ şişime. Burada 2 ilmeğimi almış oldum. Şimdi birinci ilmeğimi tuttum şöyle. İkinci ilmeğimi de bunun içinden geçirdim. Bakın içinden geçiriyoruz, arkasından değil. Tekrar sol şişime taktım. Şöyle çapraz yapmış oldum. Ve bunları ters örüyorum tek tek. Kenar ilmeğimizi de biraz geniş alalım. Şöyle kenarda çekme olmasın. Bakın 2 ilmek ters ördüm. Yine ilmeğimi aldım, artırmayı bıraktım. İlmeğimi aldım, artırmayı bıraktım. 2 ilmeğin boyunu uzattım. Birinci ilmeğin içinden ikinci ilmeği geçirdim. Şöyle. Daha sonra bunu tekrar sol şişime taktım ve bunları
ters olarak örüyorum tek tek. Şöyle iplerimiz karışmasın. Evet, 2 ilmek ters ördüm. Bakın böyle kalpli kalpli bir model oluşuyor. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. 1, 2. 2 ilmeği aldım. Aralardaki artırmaları bıraktım. Birinci ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim ve tekrar sol şişime taktım. 2 ilmek ters ördüm. Şöyle 2 ilmeği ters ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Hep 2 ilmekten çalışacağız. Şöyle alıyoruz. Artırmaları bırakalım. Daha sonra birinci ilmeğin içinden ikinci ilmeğimizi geçirerek bırakalım ve tekrar sol şişimize aktaralım ve 2 ilmek ters örelim. Şöyle. Son 2 ilmeğim kaldı. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. İlmekleri aldıktan sonra birinci ilmeğin içinden ikinci ilmeği çıkardım ve tekrar sol şişime taktım. Bunları ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Şöyle hafif genişleterek alıyorum. İkinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Modeli bir kez kurmuş olduk, daha doğrusu 2 sıradan oluştuğu için. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle hafif geniş alıyorum. Bir ilmek artırma yaptım. Şöyle. Burada yapsanız da olur, yapmasanız da olur ama şimdi yapalım. Artırmadan sonra bir ters ilmek ördüm. Bir artırma, bir ters ilmek, bir artırma, bir ters ilmek örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu artırmaları ön yüzünde bırakarak ilmeğimizin boyunu uzatacağız. Gördüğünüz gibi model çok kolay ve çabuk ilerliyor. Yani bir sıranız 2 sıra gibi oluyor ilmeklerin boyunu uzatınca. Böyle bugün de farklı bir ip kullanmak istedim. Size de fikir olsun. İstediğiniz iple yapabilirsiniz. Sıra sonunda da yine bir artırma yaptım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle. İkinci sıra ön yüzüne geçtim. İkinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi şöyle hafif genişleterek aldım. Daha sonra artırma yaptığım ilmeği bıraktım. Diğer ördüğüm ilmeği aldım. Artırma yaptığım ilmeği bıraktım. Ördüğüm ilmeği aldım. 2 ilmeğimin boyunu uzattım şu şekilde. Tekrar bunları sol şişime taktım ve ikinci ilmeğimi birinci ilmeğin içinden geçirerek aldım. Şöyle. Tekrar bunu sol şişime taktım ve bunları ters ördüm. 1 2 2 ilmeğimi aldım. Aradaki artırmaları bıraktım ve şu şekilde birinci ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi geçirdim. Bunları ters ördüm. Şöyle. 2 ilmeği aldık. Yine şöyle artırmaları bırakarak boylarını uzattık. Birinci ilmeğin içinden ikinci ilmeğimizi geçirdik. Ve bunları ters örelim.
Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. İlmeklerin boyunu uzatarak alalım. Daha sonra birinci ilmeği ikinci ilmeğin içinden geçirelim ve ters örelim. 2 ilmek ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz şöyle kalpli kalpli. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek. Simli ipimiz de şöyle gayet güzel oldu. Pullu. Renkleri, pullar da rengarenk. Farklı farklı renklerde. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Bakın bunu da daha önce hazırladım. Aynı yine lastiksiz başladım. Şu şekilde modelin ilerlemiş halini de görmeniz için. Bence gayet güzel oldu. Şöyle zarif, dantel gibi görünen bir örgü modeli. Bu iki ipi de karıştırmayla daha da güzel oldu. Her iki tarafını da kullanabilirsiniz. Bakın bu taraftan da yine güzel bir model. Diğer taraftan kalpli kalpli modeller. Yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında özellikle onlara uygun ipler tercih ederseniz gayet güzel, gösterişli bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.